Merhaba Star Wars severler ya da hala Star Wars seven kaldıysa artık. Bugün galaksinin en ikonik, en yaralı ve en intikamcı karakterlerinden birine odaklanacağız. Darth Maul biliyorsunuz. Maul Shadow Lord dizisi geldi. Lucasfilm Animation yapımı dizi Dave Filoni ve Matt Michnovetz tarafından geliştirildi. Supervising Director da Brad Rowe, Head Writer yani baş yazar yine Matt Michnovetz. Yine yapımcılar arasında da Filoni, Michnovetz, Rowe, Anthony Portillo, Carrie Beck ve Josh Rimes gibi isimler var. Ses kadrosunda da yine bu karaktere yıllardır canlandıran Sam Witwer var. Bu sefer karakterin başrolünde ve yine bence açık söyleyeyim muhteşem bir iş çıkarmış diyebilirim. Diğer seslendirmeciler arasında Gideon Adlon var, Devon Izara'yı seslendiriyor. Dennis Haysbert var, Master E. Cody Yodaki'yi seslendiriyor. Richard Ayoade var, Two Boots'u seslendiriyor. Two Boots bu arada yeni droidimiz. Biliyorsunuz her Star Wars dizisinde veya sinema yapımında bir baş droid karakterimiz olur. Wagner Moura da Brandon Lawson'ı canlandırıyor ve tabii yanında bunun da birçok ek isim ve seslendirme sanatçısı bulunuyor. Şimdi bu dizi öncesinde Maul karakterimiz neredeydi? Maul The Clone Wars finalinde Ahsoka'ya yenilip Mandalore'da hapsediliyordu. Biliyorsunuz Mandalore'u ele geçirip Mandalorianların böyle lideri olmuştu bir şekilde. Orada 66'in kaosundan da faydalanıp hapishaneden kaçıyor. İmparatorluğun ilk yıllarında gölgelere çekiliyor. Darth ünvanını da bir kenara bırakıyor. Palpatine'in eski çırağı olmaktan kendisini kurtardıktan sonra da kendisi kendi yolunu bir şekilde çizmeye karar veriyor. İşte Maul Shadow Lord da tam da bu karanlık ve belirsiz dönemde kendisine yer buluyor. Yani Order 66'ten 1 veya 2 sene sonrasında geçiyor diyebiliriz kendisi için. Dizinin büyük kısmı galakside yeni tanıtılan Janix gezegeninde geçiyor. Midrim'de yer alan Janix, imparatorluğun henüz tam olarak ulaşmadığı ama bir şekilde kontrolünde olan bir gezegen. Kendi kendini yönetmesine müsaade edilmiş bir yapıda diyebiliriz bu gezegen için. Neon ışıklarla dolu, dev bir kraterin içine inşa edilmiş gökdelenlerden oluşan gölgeli mega bir şehirden bahsediyoruz. Suç sendikaları ile yerel güvenlik güçleri arasında da kırılgan bir denge var. Çünkü demir yumruk her ne kadar olmasa da bu demir yumruktan kaçıp burada kendine yer bulan bir sürü suç örgütü var. Tabii Maul'un Shadow Collective'i de burada kendine yer buluyor. Maul'un aradığı gizlenme ve yeniden yükselme için ideal bir noktaydı. Janix'e ayak bastıktan kısa süre sonra Maul Shadow Collective'i küllerinden yeniden bir örgüt kurmaya başlar. İntikam ateşi hala içini yakmakta. Eski müttefiklerini ve kendisini sırtından vuran suç lordlarını da tek tek ağlamaya başlıyor bu noktadan itibaren. Sezon boyunca Maul hem yeni bir çırak arayışında özellikle Devon'la karşılaştıktan sonra kafasında bir sinyal çekiyor ve onu kendi çırağı yapmak için ideal bir aday olarak görüyor. Belki de uzun süredir her ne kadar Mandalorianlar ve diğer Zabrak kardeşleri yanında olsa da yalnız hissediyor olabilir kendisini. Bilemiyorum, sonuçta Force'la bağı olan kişi o bu toplulukta. En büyük sürpriz ise Order 66'ten kaçan sadece Devon değil. Onun yanında aynı zamanda Devon'ın ustası da var. Master E. Cody Yodaki. Kendisini hem onlar hem de diğer suç örgütlerinin arasında bir boğuşmada buluyor diyebiliriz. Janix'in yerel güvenlik güçleri özellikle Captain Brandon Lawson ve yanındaki droid partneri Two Boots, kaçak Jedi Master E. Cody Yodaki ve Inquisitor'ların baskısı altında geçen sezonunla birlikte muhteşem aksiyon dolu sahneleriyle bu karakterlerimizle beraber Maul'un ışın kılıcı dövüşü, Daki ve Devon'ın da buna dahil olması, çok ilginç kombinasyonlar ve çok ilginç destekleriyle değişik, güzel ve bol kombinasyonlu bir ışın kılıcı kapışma sahneleri izledik diyebiliriz. Tabi yanında diğer aksiyonları da sayabiliriz. Maul'un cybernetik bacaklarındaki hasar, geçmişindeki halüsinasyonlar, yalnızlığı ve stratejik zekası da bu noktada bence inanılmaz işlenmiş diyebilirim. Sezon finali ise bence dizinin peak point'i. Yani açık söyleyeyim, ben Maul Shadow Lord'u çok beğendim. Hani her ne kadar Disney Star Wars'un eksileri çok fazla olsa da, ki oraya da bu videonun sonunda değineceğim, oraya da geleceğiz. Bence bu kendileri için doğru yola atılmış bir artı diyebilirim ama tabii sonrasını neyse, detaylara gireceğiz, konumuza dönelim. İmparatorluğun gözü Janix'e çevriliyor. Kaos, boğuşma, Shadow Lord'ların kavgası ve bir şekilde Two Boots'un olayın içine etmesi yüzünden İmparatorluğun dahiliyle birlikte iyice karışıyor ortalık. Maul hem intikamını diğer lordlardan teker teker almaya devam ederken Crimson Dawn'un da gizli lideri olmadığı bu dönemde Maul hala bu öfkesiyle beraber esas hedefi, ona esas ihanet eden Darth Sidious'un buraya veya en azından buraya çekemese bile bir şekilde onu hoşlayıp intikamını alması için bence yanlışlıkla da olsa ciddi bir adım atıldığı bir sezon finalini görüyoruz diyebilirim. Peki sezon finalinde ne oldu? Sezon finalinde ustadakiyi kaybettik. Yanında yine bir Darth Vader gerginliği yaşadık. Inquisitor'ların bayağı baskın çatışmalarını gördük. Bu arada Inquisitor'lar hani Maul ve bir
Jedi ustası ve bir Padawan'la beraber dövüşürken çok baskın görünüyorlardı. Hadi Darth Vader'ı geçtim. Darth Vader tabii ki ezecek de yani. Sonuçta biliyoruz Darth Vader'ın ne olduğunu ya da kim olduğunu. Ama hani biz geçmiş yapımlarda Ahsoka'nın bu Inquisitor'ları nasıl tokatladığını da hatırlıyoruz. O yüzden bir dengesizlik var diyebilirim burada. Hani belki bir eksi puan gelirse dizi için bence güç dengesi açısından buradan bir eksi puan yazabiliriz. Şey çok ilginç olmuş. Darth Maul Darth Vader'la ilk karşılaştığında şey diyor, sen Inquisitor değilsin, sen başka bir şeysin. Sen de farklı bir şey seziyorum dediği zaman o zaman çöküyorsun. Lan tabii ki bunlar daha tanışmıyor ama bir hissiyat, bir tanıdık bir hissiyat olması lazım. Sonuçta Darth Vader kim? Anakin Skywalker. Anakin Skywalker kim? Obi-Wan'ın çırağı, aynı zamanda Darth Maul'un canını aldığı Qui-Gon Jinn'in nasıl diyeyim Obi-Wan'da onun çırağıydı. Böyle bir güç dalgalanmasını bir noktada değişik bir şekilde hissetmiş olabilir ama bunu karanlık tarafta görmesi belki de bu yüzden onu şaşırttı ve paniklemesine sebep olmuş olabilir ve tabii Darth Maul yine Darth Maul'luğunu yaptı ve dizinin final bölümünde Daki'yi Darth Vader'a doğru itip Padawan Devon'a doğru kendisini çekti. Devon'u kurtardı. Belki bir artı yaptı ama Daki'ye de bir eksi yazdı. Bu arada bu sahneyi, onun ihanet sahnesini Lawson görüyor. Fakat Lawson oğlu ve Two Boots'u ve diğer arkadaşların kurtulması için kendisini bu çatışmanın ortasındaki klonlara doğru yönlendiriyor. Ama gölgede kayboluyor. Peki Lawson'ı bir sonraki sezonda göreceğiz mi, görmeyeceğiz mi bilmiyoruz ama Disney Star Wars'tan bildiğim bir şey varsa arkadaş ışın kılıcı darbesinden bile herkes geri dönüyor. Maul 2'ye bölündü, geri döndü ama Maul'un dönüşü bizi çok şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Bence iyi de oldu. O yüzden sevdiğimiz de bir karakter. Ama Lawson'ın geri dönmesi, yani o karmaşa ve çatışmanın içerisinde bir şekilde hayatta kalması muhtemel mi? Hiç sanmıyorum. Mandalore'dan kalan kimse kalmadı. Devon ve Maul ve aynı zamanda Lawson'ın oğlu. Crimson Dawn'un kendi liderini değiştirmesi için yapılan değişik bir planın ortasında onlara yardım eden garip bir ekip tarafından Maul'un anlaşmasıyla beraber kurtarılıyorlar ve gezegenden kaçıyorlar. Inquisitor'lar hayatta, Master Daki'yi kaybettik. Ana karakterlerimizden 3'ü gezegeni Janix'i terk etti. Biri ise akıbetini bilmiyoruz. Bir diğeri de yine Lawson'a yardım eden karakterimiz vardı, hatırlarsınız, bu çok ismini geçirmeseler de Rina Sul karakterinden yardım istiyor. Farklı bir suç kısmında yer alıyor ama böyle bir gece kulübü işletiyor gibi aynı zamanda. Seslendirmecisi de Pamela Adlon. Onunla beraber belki ikinci sezonda bir kaçış yaşamış olabilirler ya da yaşamamış olabilirler, bilemiyoruz. O da sezon ortasında bir başarısız kurtarma çalışması olmuştu İmparatorluğun dahlinden sonra, tabii her şeyin kontrolü bozulduktan sonra diyebiliriz. Peki dizinin durumu ne? İlk hafta sadece ilk bölümüyle küreselde 4.1 milyon izlenmeye ulaştı. Disney Plus'ta uzun süre zirvede kaldı. Hatta Rotten Tomatoes'ta eleştirmen puanı %98, izleyici puanı da yine %80'lerde, 85'lere kadar ulaştığı bir yer vardı. IMDb'de de ise sezon ortalamasına 8.7 puan verildi ve sosyal medyada da ilgi gördüğü açıkça ortada. Peki gelelim Disney'in durumuna. Star Wars evreni biliyorsunuz son yıllarda çok zor günler geçiriyor. Disney'in devralmasından sonra sequel trilojisinin başlayan büyük bölünme ve kırılmaları ve başarısızlığı, Solo'nun fena batması, Acolyte gibi projelerin yarattığı rezillik ve hayal kırıklığı, Skeleton Crew'un düşük seyirci rakamları, ki bence Skeleton Crew böyle bir Spielberg havasında yapılmış değişik bir şeydi. Hani böyle çocukluğuna geri dönmek isteyenler için bence keyifli bir yapım aslında. Sezon finalinde de çok ilginç ve garip şeyler de yaşadık aynı zamanda. Star Wars'un temelinde farklı yerlere de değindiler orada. Ama seveni var, sevmeyeni var, ilgisini çeken var, çekmeyen var. Orası ayrı konu. Fanlar arasında bu durumların bütünü Disney Star Wars'u öldürüyor seslerini iyice bastırdı. Sequel'lar hakkında son zamanlarda çıkan retcon muhabbetleri de iyice depreşmişken, ki Filoni'nin Kathleen Kennedy'den sonra çok şükür Kathleen Kennedy'den kurtulduk, mevzunun başına geçmesi bence hani bir artıya sebep olur mu bilmiyorum ama sonuçta yine Kathleen Kennedy'nin altında uzun yıllar çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Hani vizyonu ne kadar değiştirecek? Sonuçta hala geçmişten kalan projeleri yürütüyorlar. Retcon ne zaman devreye girecek ya da girmeyecek mi? Bir Rey Skywalker filmi var. Ryan Gosling filmi var ki Ryan Gosling'in olduğu film çekildi, yapıldı, yayınlanması bekleniyor ama yayınlayacaklar mı, yayınlamayacaklar mı bilmiyoruz. Bazen batacağından çok emin oldukları şeyi yayınlamayıp daha az para kaybetmeyi tercih edebiliyorlar. Hani bu noktada bu retcon muhabbeti ne zaman devreye girecek bilmiyoruz ama çokça hem resmi kaynaklarda hem de mevzuya yakın Disney Star Wars'a, Lucasfilm'e yakın fanlar diyelim,
onlardan aldığımız bilgiler bu retcon'un çok yakında bir şekilde gerçekleşeceği yönünde. Galaxy adeta bu noktada kaosa sürüklenmiş gibi olsa da hayranlar yorgun ve güvenleri de sarsılmış diyebiliriz. Yine dediğimiz gibi burada tam bu karanlık dönemde de Dave Filoni'nin Sam Witwer ve ekip Maul Shadow Lord ile sahneye çıktı. Ben çok beğendim bu işi. Clone Wars'un efsanevi anti kahramanını yeniden görmek, merkezinde görmek bir işin beni çok mutlu etti. Yani kemik fanlar hala Disney'in nefretiyle beraber buna çok artı yaklaşmasa da çok böyle hoşlarına gitmeyen şeyler veya sürekli yeni bir şeyler tekrar ediliyor gibi şeyler söylese de bence Filoni'nin bu değişik dokunuşuyla eski günlere bir selam çakılmış. Ben memnunum. Şimdilik zaten hayran puanları, izleme oranları da bunu doğru yolda olduğunu gösteriyor. Peki bu dizi sizce Star Wars'u kurtaracak yapım mı? Yoksa Disney'in son dönem başarısızlıklarının gölgesinde kaybolup gidecek mi? Maul'un gölgesinde yeni bir imparatorluk doğarken galaksinin ve Star Wars'un geleceği hala belirsiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Retcon söylentileri gerçeğe dönüşecek mi? Bu dizi Disney Star Wars evreninin gerçek bir kurtarıcısı olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım istiyorum. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açıp bir sonraki gönderimizde bizimle buluşmayı lütfen unutmayın. İleriki bir videoda görüşmek üzere diyoruz. May the Force be with you ya da belki de Maul'un intikamı sizinle olsun.